Merhaba Richfluencer ailesi. Bugün konumuz vade. Yatırım yaparken hepimizin kafasında aynı soru işareti. Paramı nasıl değerlendirsem? Acaba bana en uygun vade hangisi? Kısa vade mi? Orta vade mi? Uzun vade mi? Peki ben bu vade ayrımlarını nasıl yapacağım? Yani ne demek kısa vade? Ne demek uzun vade? Paramı kısa vadede değerlendirirsem acaba uzun vadedeki fırsatları kaçırır mıyım? Ya da uzun vadeci olacağım diye acaba birçok fırsatı elimin tersiyle itiyor olabilir miyim? İşte hep birlikte bugünkü videomuzda bu soruların cevabını bulacağız. Bu video bittiğinde biliyorum ki hepiniz hem vade kavramını kafanızda oturtmuş olacaksınız, hem kendiniz için ona uygun stratejileri seçebilir hale geleceksiniz. Ama öncesinde ben de sizden videoyu beğenmenizi, takip etmenizi ve paylaşmanızı rica edeceğim. Şimdi geliyoruz konumuza. Warren Buffett'ın bir sözü var. Para sabırsızlardan parayı alır, sabırlılara transfer eder der. Diğer bir taraftan da John Maynard Keynes de der ki, uzun vadede hepimiz ölüyoruz. İşte tam olarak bu yüzden vade kavramını çok iyi anlamalı ve stratejilerimizi de buna göre şekillendirmeliyiz. Çünkü yapacağınız yanlış bir vade seçimi, bakmışsınız yıllarca paranızın aynı yerde saymasına da neden olabilir. Ya da tam tersi, hızlı kararlarla gereğinden fazla risk almanıza da neden olabilir. Bu yüzden de konumuza öncelikle vade tam olarak nedir bunu öğrenerek başlayalım. Vade, kabaca yatırımlarınızı ne kadar süre boyunca elinizin altında tutmak istediğinizi ifade eder. Yani siz kısa vadede kazanç mı bekliyorsunuz? Yoksa uzun vadede istikrarlı bir servet mi yapmayı düşünüyorsunuz? Şöyle bir internette araştırma yapsanız, şu vade kavramını bir öğreneyim desiniz, kabaca önünüze şöyle bir teorik bilgi gelecek. Kısa vadeli yatırım dediğiniz şey dakikalık, saatlik, günlük, en fazla da haftalık şeklinde yapılan al-sat ticareti olarak karşınıza gelecek. Yani kapsam olarak süresi bu kadarla sınırlıdır. Orta vadeli yatırım dediğinizde de İşte birkaç hafta, birkaç ay bu yatırım araçlarını elinizde tutarsanız o zaman da siz orta vadeli yatırım yapmış olursunuz diyecek. Uzun vade için de size 5 yıl gibi bir barem koyacak. Diyecek ki üstünde tutulduğunuzda siz aslında uzun vadeli yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani yatırımcılığınız bunu kapsıyor diyecek. Ve bunun için de size diyecek ki hedefinizi belirleyin. Ona göre eğer kısa vadeli bir hedefiniz varsa işte kısa vadeli yatırımcısınız. İşte emeklilik gibi uzun vadeli hedefiniz varsa uzun vadeli yatırımcısınız diyecek. Genel olarak sistemde alacağınız bilgi bu. Oysa her şeyde olduğu gibi vade kavramında da ben kendime buna fulya tipi vade diyorum. Benim vade kavramına bakış açım biraz daha farklı arkadaşlar. Benim gözümde vade sizin parayı harcamaya karar verdiğiniz ana kadar olan geçen süredir. Ve bu sadece hedeflere göre ayarlanamaz. Buradaki temel kriter 1. Evet hedefler ama 2. Sizin risk toleransınız, 3. Sizin zaman yönetiminizle ilişkilendirilir. Şu an kafanızın biraz daha karıştığının farkındayım. Nasıl yani diyorsunuz? Bu şimdi kafayı daha da karıştırdı diyorsunuz. Yani kısa mı, orta mı, uzun mu? Hangi vade benim için daha önemli? Ben peki şimdi nasıl anlayacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Hatta en tipik gelen sorulardan birini şu an yine duyuyorum. Diyorsunuz ki uzun vadeye yatırım yapıyorum ama 5 yıl geçti, hisse aynı yerde sürünüyor. Kısa vadeye geçiyorum. Hadi uzun vadeden kar edemedim. Kısa vadede de bu sefer al sat kardeşim bu iş beni inanılmaz yoruyor. Şimdi sen de çıkmışsın. Sürede yok artık. Hedeflerin de bir anlamı kalmadı. Bu vade işi karma karışık bir hal aldı. Haklısınız ama lütfen paniklemeden videonun devamını dinleyin. Videonun devamını dinleyin. O zaman anlayacaksınız ki aslında anlattıklarım kafanızda vade kavramını tik 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 oturtacak. Ve artık çok daha rahat karar vereceksiniz. Ve karşılığında seçeceğiniz stratejiyi de bildiğiniz için yolunuz artık bu konuda tamamen berraklaşacak. Şimdi vade kavramını bir ulaşım aracı olarak düşünün arkadaşlar. Bu benzetmeyi kafanızda oturtursanız temeli doğru atarız. Kısa vade bir spor arabaya benziyor. Hızlı ama riskli. Orta vade ise bir otobüs. İstikrarlı, dengeli, hedefe de ulaşıyor ama ne kadar da ulaşıyor? Daha uzun sürede ulaşıyor. Uzun vade ise bir tren. Yavaş ama istikrarlı ama güvenli.
Yani diyebiliriz ki neredeyse garanti sizi %100 o hedefe ulaştırıyor. Şimdi siz hangi ulaşım aracını kullanmak istiyorsunuz? Bunun kararını vermeniz lazım. Bunun için de 3 tane en ana kriteri anlamanız lazım. Kendinize bu 3 soruyu sorun. Cevabı size hangi ulaşım aracına binmek istediğinizi söyleyecek. Birinci soru hedef. Siz bu yatırımı neden yapıyorsunuz? Amacınız ne arkadaşlar? Amacınız kısa sürede bir araba almak olabilir. 5 yıl içerisinde bir ev sahibi olmak olabilir. Ya da tamamen emeklilik dönemi için servet biriktirmek olabilir. Bunu niye soruyorum? Çünkü eğer kısa vadeli bir ihtiyaç için uzun vadeli bir yatırım stratejisi kurar ve ona göre hareket ederseniz paranızı gerektiği an kullanamayabilirsiniz. Ya da kullanmak zorundaysanız da ciddi kayıplarla o yatırımı elden çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeyebilir. Bunun en önemli örneklerinden biri nedir? Atıyorum biz şu an hangi aydayız? Aralık ayındayız değil mi? Eylül ayında çocuğunuz okula gidecek, özel okula. Onun parasını şu andan hazırladınız. Atıyorum 200 bin lira bir para. Diyorsunuz ki önümde kaç ay var? 9 ay var. 9 ay gideyim bu parayı hisseye koyayım. Hisse belki bunun %40'ını %50'sini belli mi olur? Bir şey olur. Bana yeniden finansmanını sağlasın. Ama şunu göz ardı ediyorsunuz ki 9 aylık bir dönem oldukça kısa bir dönemdir. Niçin kısa bir dönemdir? Hisse yatırımı yapmak için. Çünkü eğer bir yatırım aracı size 9 ayda %30, %40, %10 fark etmez yüksek bir getiri getirme ihtimali varsa aynı seviyede kayıp ihtimali de var demektir. Yani 9 ay için hisse yatırımı oldukça riskli bir yatırım türüdür. Biz ne yaparız 9 ayda? Stratejimizi nasıl geliştiririz? Deriz ki ya deriz para piyasasına yatıralım. Getirisi düşüktür ama getireceği kesindir. Ya da deriz ki mesela 6 aylık bonolar var. Onlara yatıralım. Yani gelir beklentimizi yüksek tutmayız. Ama deriz ki garanti olarak biz para kaybetmeyeceğiz. O yüzden her zaman vade seçimleriniz hedefinizle uyumlu olmalı. Kısa vadeli hedefleriniz varsa kısa vadeli yatırım stratejilerini kullanmanız gerekir. Eğer uzun vadeli ise de bütün stratejilerinizi uzun vadeliye göre değiştirmeniz gerekir. Şimdi geliyoruz ikinci kriterimize. Hedefimizi belirledik. Şimdi geliyoruz bu hedefle uyumlu risk toleransına. Kendinizi bir yoklayın bakalım. Bir şey oldu, portföy değeriniz %10 düştü. Yani 1 milyon lira bir para vardı yatırım hesabınızda. Sabah kalktınız, paranız 900 bin TL olmuş. Nasıl tepki verirsiniz? Panik mi yaparsınız? Yoksa bunlar da normal diyerek sakin mi kalırsınız? Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Hem kendi risk toleransınızı tanımanız için hem de size kısa vadeyi anlatmak için. Aynı yarış arabasında gitmek gibi kısa vade içerisindeki piyasa hareketleri çok oynaktır. Rüzgar gülleri gibi küçücük bir rüzgarda bile onlarca kere sallanabilirler. Bu yüzden de kısa vadede hızlı kazançlar ne kadar mümkünse hızlı kayıplar da o kadar mümkündür. Bu nedenle eğer yapınız sabırlı değilse kısa vade sizi duygusal olarak deliler gibi yıpratır. O hisseyi elinizde tutsanız pişman olursunuz, o hisseyi satsanız yine pişman olursunuz. O nedenle de vadeyi belirlemeden önce kendinize bu kişisel risk toleransını anlama yönünde bu soruları sorun. Deyin ki hisse fiyatı %10 düştü. Rahatsız hissediyor musunuz? O zaman sizin toleransınız düşük arkadaşlar. Hisse %10 düştü. Kabul ediyorsunuz ama diyorsunuz ki bu %20'ye çıkarsa ben ne yaparım? Yani büyük kayıplar sizi daha çok korkutuyor. O zaman sizin seviyeniz orta risk. Yoksa diyorsanız ki aman bir gün 10 yükselir, bir gün 20 düşer, sonra tekrar 20 yükselir. Dalgalanmalara ben hiç aldırış etmem. Ben şirketi gözünden tanırım. Onun potansiyeline odaklanırım. Onun harici beni ilgilendirmez diyorsanız işte siz yüksek risk toleransına sahip bir yatırımcısınız. Lütfen vade kavramını belirlerken hedefinizle beraber risk seviyelerinizi de gözünüzün önüne alın. Şimdi bunun üçüncü yoldaşı geliyor. Zaman yönetimi. Hedefinizi belirlediniz. Risk toleransınızı tanıyorsunuz. Şimdi gelelim zaman yönetimine. Zaman yönetimine girmeden evvel riskle alakalı aklıma bir şey gelmişken sizinle onu da paylaşayım. Bu risk toleransları
Bilgi ve deneyimle değişebilir arkadaşlar. Bugün düşükteyim, ömür boyu öyle gideceğim diye bir şey yok. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Şimdi geliyoruz zaman yönetimine. Evet, vade kavramı çok önemli ama vade kavramını uygulayabilecek bir de kişi lazım, değil mi? Ve bu kişinin buna zaman ayırması lazım. Ya sizin bir yatırımcı olarak piyasayı takip edebilecek ne kadar zamanınız var? Bir listeyi aldınız. Gün içinde bunu takip edebilir misiniz? Haftada bir gün baksam bana yeterli mi diyorsunuz? Yoksa oho ben bu işle hayatta uğraşamam mı diyorsunuz? Benim ne hayat tarzım, ne yoğunluğum, ne iş yüküm buna asla müsaade etmez mi diyorsunuz? İşte burada aslında vade yaklaşımının önemi daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü siz ne kadar hızlı kazançları seviyorum da deseniz, spor arabalara bayılıyorum ve bu yüzden kısa vadeli işlem yapmak istiyorum bile deseniz, ama piyasayı takip edecek zamanım yok diyorsanız, siz kısa vadeli işlemi seçemezsiniz. Çünkü bu sizi ciddi bir hataya ve ciddi kayıplara sürükler. Her stratejinin kendine ait bir karakteri, bir huyu vardır. Kısa vadeli işlemlerinde temel karakteri mutlaka takip edilmesi gerekliliğidir. Eğer takip edemem diyorsanız o zaman kısa vadeyi ne yapacaksınız? Üzerine çarpıyı koyacaksınız. Diyeceksiniz ki o zaman ben uzun vadeli yatırımlara yöneliyorum. Çünkü burada takip edemeyeceğim için hata yaparım, kayıplar yaşayabilirim. Bir de olabilecek bütün fırsatları kaçırabilirim. Çünkü sadece takiple kazanılabilecek birçok fırsat var kısa vadeli yatırımlarda. Peki diyorsanız ki ya bu kadar keskin mi? Gerçekten hiç zaman ayırmazsam ama benim kısa vadeli ihtiyaçlarım için de ben mutlaka kısa vadeli işlem yapmak istiyorum diyorsanız, aslında yeni teknolojiler size o imkanı da sunuyor. O zaman da bilgi birikiminizi geliştireceksiniz. Orada da işte otorobotlar var, grid botlar var, bu algoritmik işlemler var. O zaman da bu alandaki bilgi birikiminizi geliştireceksiniz. Evet, belki trader gibi sürekli başında durmanıza gerek kalmayacak. Kısa vadeli işlemde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi buradaki noktada yine size bağlı. Özetlemek gerekirse hangi vadeyi seçeceğimiz için 3 şeye baktık. Hedefimiz, parayı ne için ve ne zaman kullanacağız, risk toleransımız, dalgalanmalarda ne kadar ne hissedeceğiz, zaman yönetimimiz, piyasayı ne kadar takip edebiliriz ya da ne kadar takip etmeye gönlümüz var.